Siena'dan yükselen çekit sesleri artık sadece tabut yapmak için duyuluyordu. Her yer ölüm kokuyordu. Agnolo di Tura kalemiyle tarihe bir iz bırakırken satırlar titriyordu. Ve ben şişman lakaplı Agnolo di Tura, 5 çocuğumu kendi ellerimle tek bir mezara gömdüm. O kadar çok insan öldü ki herkes dünyanın sonunun geldiğine inanıyordu. Kimse ölüler için ağlamıyordu çünkü herkes kendi ölümünü bekliyordu. Bu sözler sadece bir babanın acısı değil, tüm Avrupa'nın ortak kaderiydi. Ancak bu felaket birdenbire ortaya çıkmadı. Kara veba adım adım geldi. Peki bu kara kabus nasıl başladı? 1346'da Karadeniz kıyısındaki bir Ceneviz ticaret kolonisi Kaffa'da garip bir olay yaşandı. Moğollar şehri kuşatmıştı. Ancak bir süre sonra kuşatma sırasında Moğol askerleri birdenbire ölmeye başladı. Orduyu kırıp geçiren bu gizemli hastalık kuşatmayı sürdürülemez hale getirmişti. Ancak Moğol kumandanlarının aklına şeytani bir plan geldi. Ölü bedenleri mancınıklarla surların içine fırlatarak hastalığı şehre yaymaya karar verdiler. Böylece veba Avrupa'ya açılan kapıyı kırdı. Önce liman şehirlerine, sonra ticaret yolları boyunca iç bölgelere yayıldı. İnsanlar nasıl bulaştığını bilmiyordu. Bazıları yıldızları suçladı, bazıları Tanrı'nın gazabı olduğunu düşündü. Ancak kesin olan bir şey vardı. Ölüm hiç olmadığı kadar hızlıydı. Hastalık yayıldıkça şehir yönetimleri panik içinde kararlar aldı. 1347'de Venedik, hastalıklı gemilere 40 gün boyunca limana yanaşmayı yasakladı. Bu tarihteki ilk karantina uygulamalarından biri oldu. Ancak çoğu yönetici geç kaldı. Salgın yayıldığında halkı kontrol etmek zorlaştı. Öyle ki bazı şehirlerde sokaklarda yığılı cesetlerden geçmek imkansız hale geldi. Otorite ise ilk kez duyduğu müzikte yine bildiği notalara basıyordu. Halkın ölümüyle birlikte ekonomide çöküşe geçti. İş gücünün azalmasıyla birlikte vergiler yükseldi. Zorla çalıştırmalar arttı. Ama bu önlemler halkın öfkesini daha da büyüttü. Bir yanda ölümle boğuşanlar, diğer yanda halkını kontrol etmeye çalışan yöneticiler vardı. Ama bir otorite daha vardı ki halkın en çok ona güvenmesi bekleniyordu. Kilise. Kilise başlangıçta hastalığı günahların cezası olarak yorumladı. Dualarla, tövbelerle halkı sakinleştirmeye çalıştı. Ancak bir süre sonra din adamları da vebaya yakalanmaya başladı. İnsanlar Tanrı'nın temsilcilerinin bile öldüğünü görünce inançları sarsıldı. Kiliseye güven azaldı, bazı bölgelerde halk dini otoriteyi sorgulamaya başladı. Bu Rönesans'ın ve reform hareketlerinin zeminini hazırlayan en büyük kırılımlardan biri oldu. Ama ekonomi diğerlerinin hiç olmadığı kadar netti kara ölüm karşısında. Ya iyiydi ya da kötü. Bu dönemin her anında rengini açıkça belli etti. Kara veba Avrupa'yı sadece fiziksel olarak değil, ekonomik olarak da yerle bir etti. Şehirler boşaldı, köyler harabe haline geldi. Ancak bu felaketin ardında yavaşça yeni bir dünya doğuyordu. Çiftçiler tarlalarını terk etti, zanaatkarlar dükkanlarını kapattı. Fakat hayatta kalanlar bu yıkımın ardından kendilerine yeni fırsatlar oluşturmaya başladılar. Artık kalan nüfus zorunlu olarak daha verimli çalışmak zorunda kaldı. Tarımda verimliliği arttırmak için yeni yöntemler geliştirilmeye başlandı. Birçok çiftçi toprağın dinlenmesi için dönüşümlü tarım tekniklerine yöneldi. Eskiden sürekli aynı ürünler ekildiği topraklar artık farklı bitkilerle değiştirilip dinlendirilerek verimli hale getiriliyordu. Eskiden yalnızca temel gıda maddeleri yetiştirirken şimdi daha farklı ürünler ekmeye başladılar. Arpa, yulaf ve hatta bazı bölgelerde sebze üretimi bile artmaya başladı. Tarımda kullanılan bu yenilikçi yöntemler toprağın yeniden besin maddeleriyle zenginleşmesini sağladı ve bu da daha fazla ürün elde edilmesine olanak verdi. Ayrıca toprak işleme işini hızlandıran yeni demir aletlerin kullanımı işleri daha verimli hale getirdi. Köylüler toprağa olan bağımlılıklarını yavaşça kırıyor, yeni iş fırsatları arayarak feodal sistemin geleneksel sınırlarını aşmaya başlıyordu. Feodal beyler tarım işçilerinin daha fazla ücret talep etmeleriyle zorluklarla karşılaşıyorlardı. Ancak bu yeni dönemde bazı köylüler ve serfler için fırsatlar doğdu. Toprak sahipleri ölüm oranlarının artması ve iş gücünün azalması nedeniyle ellerindeki arazileri ya sattılar ya da daha küçük parçalara ayırdılar.
Bu durum toprak sahibi olmayanlar için yeni bir umut doğurdu. Köylüler serflerin eski düzeninden sıyrılmaya, kendi topraklarını elde etmeye başladılar. Feodal sistemin temellerinin sarsıldığı bu dönemde tüccar sınıfı hızla yükseldi. Ticaret özellikle şehirlerde canlanmaya başladı. Birçok zengin büyük arazilerini satarken bu toprakları alan tüccarlar ve yeni zengin sınıf ekonomiyi yeniden şekillendirmeye başladılar. Fiyatlar yükseldi ancak iş gücünün ve talebin artmasıyla birlikte tüccarların ve şehir halkının ekonomideki rolü daha da güçlendi. Tüm bunların arkasında kara vebanın doğurduğu değişimler sadece ekonomik yapıyı değil, aynı zamanda insanların yaşam biçimini de dönüştürüyordu. Zenginlik artık toprak sahiplerinin elinde değil, ticaretle uğraşan tüccarların elindeydi. Değişim yalnızca insan üzerinde değildi. Artık doğa, terk edilen topraklarda yeniden kendi hayatını kuruyor, insanlardan boşalan alanlarda ormanlar, meralar ve kuşlar yerleşiyordu. Veba yalnızca insanları yok etmekle kalmamış, yeni bir çağın temellerini atmıştı. Son mu? Kara veba sadece bir sağlık sorunu değil, dünyayı yeniden şekillendiren büyük bir felaketti. Bu felaket feodalizmin sonunu getirip tüccar sınıfının yükselmesine, ticaret yollarının yeniden şekillenmesine ve kapitalizmin temellerinin atılmasına yol açtı. Kara veba ekonomik yapıların bugünkü halinin ilk ipuçlarını sunarken toplumsal yapıları da değiştirdi. Bu salgın tarihsel bir yıkımın ardından gelen yeniden doğuşun simgesiydi. Bugün yaşadığımız küresel sağlık krizleri kara vebanın etkilerine benzer şekilde ekonomik daralmalar, tedarik zincirlerinin yeniden şekillenmesi ve iş gücü kayıpları yaratıyor. Öyle değil miydi? Tarihin bu kara dönemi sadece hastalıkla değil, toplumla, ekonomiyle ve kültürle mücadele etti. Şu soruyu soruyoruz. Bugün yaşadığımız pandemiler de kara veba gibi büyük bir dönüşüme yol açabilir mi? Geçmişin yankıları bugüne dair ipuçları veriyor. O dönemin izlerini takip ederek diyebilir miyiz? Biz de bu büyük dönüşümün ortasında olabilir miyiz? Ya sen? Kara vebadan sağa çıkan biri olarak yeni ekonomik düzenin neresinde olmak isterdin? Peki ya 2020 pandemisinde risk alanlardan mı, bekleyip görenlerden mi oldu? Tarih boyunca krizler hep yeni fırsatlar doğurduysa, sen bir sonraki büyük değişimin neresinde olacaksın? Denizde dalgayı oluşturan mı, yoksa sörf için dalgayı kovalayan mı?